du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Merhaba. Bugün sizlerle Nazi Almanyası'nın yükselişi ve çöküşü hakkında konuşacağız. Adolf Hitler'in siyasete nasıl başladığını, Nazi Partisi'ni nasıl zirveye taşıdığını ve 2. Dünya Savaşı ile birlikte nasıl bir sona doğru adım adım ilerlediğini anlatacağız. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizden gelen geri bildirimlerle gelecekteki videolarımızı şekillendireceğiz ve burada sözünü ettiğimiz konuları daha derinlemesine inceleyeceğiz. Ancak bu video hızlı bir başlangıç turu olacak. Hazırsanız başlayalım. Tarihin karanlık ve puslu sayfalarını birlikte keşfetmek için en doğru yerdesiniz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelin 3. Reich olarak da adlandırılan bu döneme daha yakından bakalım. 20. yüzyılın en karanlık dönemini temsil eden Nazi Almanyası, Adolf Hitler'in önderliğinde 1933'te başladı ve 1945 yılında sona erdi. 3. Reich olarak da bilinen bu dönem dünya tarihinde derin izler bıraktı. Peki Hitler bu noktaya nasıl geldi? Adolf 1889 yılında Avusturya'da doğdu. Babasıyla problemler yaşadığı bir çocukluk geçirdi ve tüm bu dönem boyunca ressam olmanın hayalini kurdu. Sanatla uğraşmak için dünyaya geldiğine inanıyor ve sadece bunun için çabalıyordu. 18 yaşına geldiğinde annesinin verdiği harçlıklarla Viyana'ya gitti ve Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurdu. Kendisini kabul edeceklerinden oldukça emindi. Yeteneğine sonsuz bir güveni vardı. Ancak işler umduğu gibi ilerlemedi. Akademi onun o kadar da yetenekli olmadığına karar vererek başvurusunu reddetti. Adolf'ün yaşamındaki ilk kırılma anı buydu. Kendine olan güveni yerle bir olmuş, hayattaki tek amacını kaybetmişti. Bunun üzerine geçinmek için çeşitli resimler yapıp Viyana'da bunları satarak para kazanmaya çalıştı. Yalnız ve depresif bir hayat sürüyordu. 1. Dünya Savaşı başladığında Alman ordusuna katıldı. Gönüllü birliğindeydi ancak o zamana kadar hayat amacını yanlış belirlediğine emin olacağı bir dönem geçirdi. Artık asker olmak için doğduğuna emindi. Fakat savaş sona erdiğinde Almanlar yenilenler arasındaydı ve ordu dağıtıldı. Adolf'ün askerlik macerası da hüsranla sonuçlandı. Ancak hemen yeni bir amaç edindi. Münih'e yerleşti ve 1919 yılında sağ görüşlü Alman İşçi Partisi'ne katıldı. O yıllarda Alman halkının ne durumda olduğunu tanımlamak istesek en doğru kelime kaos olurdu. İnsanlar nereye yönelteceklerini kestiremedikleri bir öfkeyle doluydu. Askeri olarak kötü durumda değillerdi. Büyük bir yenilgi de almamışlardı. Sadece güçleri tükenmişti ve Alman generaller savaşı daha uzun süre devam ettiremeyeceklerini anlamış ve yenilgiyi kabullenmişlerdi. Bunun üzerine monarşi yıkılmış, Weimar Cumhuriyeti kurulmuş ve Versay Anlaşması imzalanmıştı. Versay Anlaşması'nın Almanlar adına imzacıları SPD, yani Alman Sosyal Demokratlarıydı. Bu anlaşma Almanya'nın toprak kaybetmesine, askeri gücünün sınırlandırılmasına ve büyük bir savaş tazminatı ödemesine yol açtı. Ekonomik çöküntü ve hiperenflasyon Alman halkının yaşam koşullarını dramatik bir şekilde kötüleştirdi. Bu kaotik ortamda radikal ideolojilere duyulan ilgi de arttı. Adolf Hitler ise kısa sürede Alman İşçi Partisi'nin lideri haline geldi. Partinin ismini Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. Parti, Alman halkının öfkesini kullanarak iyiden iyiye büyümekteydi. İçinde bulundukları şartların tüm sorumluluğunu da Yahudilere, komünistlere ve Versay Anlaşması'nı imzalayan sosyal demokratlara yüklemeye başladılar. Adolf Hitler, propaganda yeteneği ve karizmatik liderliği sayesinde 1923'teki başarısız darbe girişiminden sonra bile halkın desteğini kazanmaya devam etti. Hitler ve partiden arkadaşları Bavyera eyaletinin yönetimine el koymak için darbe girişiminde bulunmuşlar fakat başarısız olup yakalanmışlardı. Hitler, yandaşlarının Roma yürüyüşü sonrasında İtalya Başbakanı olan o yıllardaki idolü Benito Mussolini'den ilham almıştı. Ancak bu hamle Mussolini'nin aksine Hitler'i hapishaneye gönderdi. Yine de yargılanmasının tüm aşamalarını fikirlerinin propaganda fırsatı olarak değerlendirdi. 9 ay kaldığı hapishane günlerinde ise meşhur Kavgam adlı kitabının ilk cildini yazdı. Bu kitap onun ideolojisinin ve gelecekteki politikalarının temel taşlarını oluşturuyordu. 1929 yılında Amerika'dan başlayarak tüm dünyayı etkileyen bir ekonomik çöküntü olan Büyük Buhran, Almanya'daki sıkıntıları daha da derinleştirdi. Bu durum Nazi Partisi'ne olan desteği arttırdı. Hitler karizmatik liderliği sayesinde halkın desteğini kazanmakta ustalaşıyordu. Yine Mussolini'nin kara gömleklerinden esinlenerek oluşturulan Nazilerin paramiliter kolu SEA'lar da sokakların gücünü elinde topluyordu. SEA'lar Yahudilere, komünistlere saldırıyor, onları engellemek isteyenlere yine saldırıyordu. Sokaklarda şiddet eylemleri yapıyor ve Nazi Partisi'nin isminin ve ideolojisinin Alman halkı tarafından öğrenilmesini sağlıyorlardı. Neticede tüm bu hamleler başarılı oldu ve Nazi Partisi 1932'de girdiği seçimden birinci parti olarak çıktı.
1933 yılında da Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg Hitler'i Alman şansölyesi olarak atadı. Bu atamanın üzerinden bir ay bile geçmemişti ki Almanya'yı sarsan büyük bir yangın Berlin caddelerini aydınlatacaktı. 27 Şubat 1933 gecesi Alman parlamentosunun toplandığı Reichstag binasında çok büyük bir yangın çıktı. Kundaklama olarak kayıtlara geçen yangın sonrası bina kullanılamaz hale gelirken yangını çıkaran da kendi itirafı neticesinde Marinus van der Lubbe adında psikolojik sorunları olan bir komünistti. İşte bu yangın Hitler'e verilen en büyük hediye oldu. Reichstag yangınını bahane eden Hitler ülkedeki tüm muhalefeti bastırdı ve Mart 1933'te geçici yetki yasasını geçirdi. Bu yasa Hitler'e sınırsız yetkiler verdi ve Weimar Cumhuriyeti'nin sonunu getirdi. Yasama yetkisi tamamen Hitler'in elindeydi. Tüm muhalefet partileri kapatıldı, sendikalar yasaklandı ve Nazi ideolojisi doğrultusunda bir polis devleti kuruldu. Artık Almanya tamamıyla Nazi Partisi'nin kontrolündeydi. Sonraki yıl Cumhurbaşkanı Hindenburg'da ölünce Hitler kendisini Führer ilan etti. Tüm siyasi rakipleri yani komünistler ve ilericiler birer birer yakalandı. Önce hapse atıldı, sonraki yıllarda da toplama kamplarına gönderildi. Nürnberg yasaları ile de Yahudi karşıtı politikalar hızla hayata geçirildi. Nazi Almanyası'nın iç politikası bir düşman yaratmak üzerine kuruluydu. Dış politikası ise Versay Anlaşması'nın hükümlerini ihlal etmek ve Almanya'nın sınırlarını genişletmek üzerine kurulu bir saldırganlık politikasıydı. Hitler ne yapmak istediğini tam olarak biliyordu. 14 Mart 1936'da Münih'te yaptığı bir konuşmada "Ne tehditler ne de uyarılar beni yolumdan alıkoyamayacak. Bir uyurgezerin içgüdüsel eminliğiyle takdiri ilahi tarafından bana verilen yolu izliyorum" dedi. Planı belliydi. Hitler, yaşam alanı anlamına gelen Lebensraum teorisi doğrultusunda Almanya'nın doğuya doğru genişlemesi gerektiğine inanıyordu. 1938'de Avusturya'nın ilhakı, ardından da Çekoslovakya'nın işgali bu planın ilk adımlarıydı. 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etmeleri 2. Dünya Savaşı'nın resmen başlamasına neden oldu. Naziler, Almanların dünyadaki tüm insanlardan üstün bir ari ırk olduklarına inanıyorlardı. Bu yüzden de diğer uluslara hükmedebileceklerine inandılar. Böylece ülkeleri birer birer işgal etmeye başladılar. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde Yahudi nüfus oldukça fazlaydı. Sadece Polonya'da 1.700.000 Yahudi yaşıyordu. Fakat hedefleri sadece Yahudiler değildi. Kendilerinden aşağı gördükleri diğer ırklar ve muhalifler üzerinde tam bir kontrol sağlamak istiyorlardı. İşgal ettikleri ülkelerdeki neredeyse tüm mahalleleri ev ev tek tek arayarak Yahudileri, Romanları, siyahları, muhalifleri, Katolikleri, Polonyalı milliyetçileri, kısacası kendilerinden aşağı gördükleri herkesi toplamaya ve infaz etmeye başladılar. Bu kişiler aynı zamanda siyasi olarak da düşmanlarıydı. Sistematik cinayetlerin başlangıç noktası bu infaz birlikleri oldu. Nazi rejimi ülke içinde de toplumun her alanını kontrol altına almak için yoğun propaganda ve baskı politikaları uyguluyordu. Joseph Goebbels'in önderliğindeki Propaganda Bakanlığı, medya, sanat ve eğitim alanlarında Nazi ideolojisini yaymaya başladı. Hitler Gençliği ve Kadınlar Birliği gibi örgütler gençleri ve kadınları rejime sadık bireyler olarak yetiştirdi. Özellikle gençlik örgütleri çocuklar ve gençler üzerinde çok etkili oldu. Nazi rejiminin en karanlık yönlerinden biri de sistematik Yahudi soykırımı yani Holocaust'tu. Avrupa'da yaklaşık 6 milyon Yahudi toplama kamplarında ve ölüm kamplarında katledildi. Yahudilerin yanı sıra Romanlar, engelliler, siyasi muhalifler ve diğer azınlık grupları da hedef alındı. Bu siyasi düşmanlardan ve ırklarını bozduklarına inandıkları Yahudilerden kesin olarak kurtulmak için buldukları ilk çözüm, onları Doğu Afrika'daki bir ada ülkesi olan Madagaskar'a sürgün etmekti. Ancak bunun zor olacağını düşünmüş olacaklar ki, insanları hapsetmek, zorla çalıştırmak ve nihayetinde öldürmek için toplama kampları kurmaya başladılar. Ve bu plana da nihai çözüm adını verdiler. Zaten Münih'teki terk edilmiş bir silah fabrikasının üzerinde 1933 yılında kurdukları ve siyasi muhaliflerini hapsettikleri Dachau toplama kampı vardı. Üstüne birçok yeni toplama ve çalışma kampı inşa ettiler. Auschwitz, Treblinka, Sobibor gibi kamplar insanlık tarihinin en korkunç suçlarına sahne oldu. Savaşa dönersek, Polonya'nın işgaliyle İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. İlk yıllarda Almanya Yıldırım Savaşı taktiğiyle büyük askeri başarılar elde etti. Fransa hızla düştü ve Almanya Batı Avrupa'da büyük bir güç haline geldi. Ancak Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırma kararı savaşın gidişatını değiştirdi. 1941 yılındaki Barbarossa Harekatı ile Sovyet topraklarına ilerleyen Alman ordusu sert bir direnişle karşılaştı. Kış koşulları ve Sovyetlerin direnişi Alman ordusunu zor durumda bıraktı. 1943 yılında Stalingrad Savaşı'nda alınan büyük yenilgi Nazi Almanyası'nın Doğu cephesinde gerilemesine yol açtı. Müttefiklerin 1944 yılındaki Normandiya çıkarması Almanya'nın kaçınılmaz sonunu getiren büyük darbe oldu.
İki cephede savaşmak zorunda kalan Nazi Almanyası içten ve dıştan büyük bir çöküşe doğru sürüklenmekteydi. Sovyet askerleri 1945 yılının Nisan ayında Berlin'e dayandığında şehir de kaçınılmaz bir sona doğru ilerlemekteydi. Ein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Hitler sığınağında saklanırken Nazi Almanyası'nın hiç atmamış olması gereken kalbi de yavaş yavaş duruyordu. 30 Nisan 1945'te artık kaçacak yeri kalmadığını anlayan Hitler, sevgilisi Eva Braun ile birlikte intihar etti. Bir zamanlar gücünün zirvesinde olan bu adam, kendi karanlık dünyasında sonunu yine kendi yazmıştı. Berlin, 2 Mayıs'ta Sovyetler tarafından tamamen ele geçirildi ve Almanya 8 Mayıs 1945'te kayıtsız ve şartsız teslim oldu. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, şehirler yaşanamaz hale gelmiş ve dünya daha önce hiç tecrübe etmediği bir trajedinin içine sürüklenmişti. Bu videonun sadece Hitler'in yükselişini ve çöküşünü anlatmasını değil, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın insanlık tarihi üzerindeki derin etkilerini anlamamıza da yardım etmesini istedim. Çok fazla meseleyi yüzeysel olarak geçmek zorunda kaldım, fakat ilerleyen bölümlerde derinlemesine ele alacağımızı umuyorum. Eğer bunu siz de isterseniz lütfen yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Birlikte tarihin karanlık ve puslu sayfalarını aydınlatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.